biçime odaklı üslup ideolojisinin, imza ideolojisinin yerini daha deneysel, daha sorgulayıcı, daha düşünsel, sanatsal yaklaşımlar almışsa ve bu tavır da hala geçerli olduğuna göre ve hala daha heyecan verici olduğuna göre aslında Altan Gürman da gerçekten hala çağdaşımız. İkinci bir neden böyle bir başlık koymamın çağdaş kavramının kendisiyle ilgili. Bazen güncel diyoruz buna, değil mi? Bazen postmodern diyoruz. Biraz contemporary kavramını karşılamaya çalışıyoruz. Bugün de tartışılıyor. Bir dönem mi bu? Bir yaklaşım mı? Biraz daha zaman geçtiği zaman acaba contemporary dediğimiz, işte bizim çağdaş ya da güncel dediğimiz şeyi veya postmodern dediğimiz şeyi acaba bir üslup olarak mı konuşmaya başlayacağız? Neyi kastediyoruz çağdaş dediğimizde? Ve tabii aslında şimdiyi kastediyoruz. Ve bunun İlginç bir tarafı da şu, mesela 19. yüzyıl sonunda modern de aynı kavrama işaret ediyordu. 1960'lı yıllarda da pop aynı kavrama işaret ediyordu. Yani böyle bir modern, pop, contemporary ve aslında hepsi şimdiye işaret eden bir takım işte üretilen sanatı algılama biçimleri. Peki kime neden çağdaş diyoruz? Çağdaş derken gerçekten neyi kastediyoruz? Tabii bir bakıma öncü de demek istiyoruz, değil mi? Avantgard demek istiyoruz. Yani çağının biraz da hem çağını ifade etmesini, şimdiyi ifade etmesini ama hem de çağının biraz da ileride olması durumunu da kastediyoruz. Fakat bizimki gibi batı dışı modernlik öykülerinde bu ilginç. Başka bir kavrayış gerektiriyor ve ilginç bir boyut kazanıyor. Çünkü çağı yakalama böyle istasyondan hep kaçan bir tren gibi aslına bakarsanız, değil mi? Yani hep böyle biraz gerisinden takip ediyoruz gibi. Yani bizim çağdaşlık trenimizdeki diyeyim öncüler dışarıda olup bitenle karşılaştırıldığında hep biraz böyle geride oldukları varsayılıyor. Belki bugünün sanatçıları artık bu baskıları hissetmiyor ama Altan Gürman'ın yaşadığı dönemde bunlar çok canlı tartışma konularıydı. Mesela Nurullah Berk'in ki hem sanatçı olarak hem eğitimci olarak hem yazar olarak işte bir dönemin otoritesi kabul edebileceğimiz figürlerinden kullandığı bir kavram vardı mesela. Batı'nın mihenk taşı diye bir kavram kullanıyordu ve bütün yeniliklerde bu mihenk taşına göre ölçülüyordu. İşte adeta kaç yıl geriden takip ettiğimiz olan biteni. Bunun ölçümleri yapılıyordu. Mesela Nurullah Berk işte 50 yıl geriden takip ediyoruz falan gibi böyle işte ara ne kadar açıldı, şimdi açıldı mı, artık kapandı mı, açık ama kapandı mı gibi ölçümler yapılıyordu. Yani bunlar ilginç ve bütün batı dışı modernlik hikayelerinde aslında karşımıza çıkan şeyler bunlar. Peki o zaman şöyle bir soru gündeme geliyor. Çağdaş olanı tanımlayan bir merkez var ve bu merkezle o zaman uyumlu işler üretilebilmesi o merkezin çevresindeki yerel sanatçıları çağdaş kılmaya yetiyor mu? Bu bence önemli bir soru. Altan Gürman'a bakarken de sormamız gereken bir soru. Çünkü Gürman örneği böyle bir sorudan bakarak 1960'lı yıllarda Türkiye'de sanatta çağdaşlık algısının ne olduğuna, olmadığına, olabileceğine dair ipuçları veriyor. Dolayısıyla ben bu konuşmada Gürman'ın kendi zamanına ait sanat yapma çabasına odaklanmaya çalışacağım. Dönüşümünü anlamaya çalışacağım. Burada yine Arter'deki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bilge Gürman'a çok teşekkür ediyorum. Arşivin içinde gezme olanağına sahip oldum. O da Gürman'ı biraz daha farklı açıdan
anlamama yardımcı oldu diyebilirim. Evet, şimdi çağının sanatçısı olmak, zamanı yakalamak, yani elbette her sanatçı için çok önemli bir mesele. Ama dediğim gibi Türkiye'de farklı ideolojik bağlamlara rağmen toplumsal boyutta bir çağı yakalama misyonuyla da örtüştüğü için bu çabanın ayrı bir anlamı var. Sanat olgusu biliyoruz ki bir çağdaşlaşma ülküsünün bir parçası başından beri. Tabii başından beri derken kastettiğim işte tuval üzerine resim ya da heykel gibi yeni görsel pratiklerin işte 19. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığı zamanlar. Ve o zamanlardan itibaren sanatçıların çağdaşlaşma yolunda bir tür toplumsal misyon üstlenmiş olmaları. Yani dolayısıyla sanki kendini özgürce ifade eden sanatçı birey değil de bir ülkenin modernleşme ülküsünü sırtlamış olan toplumsal bir varlık var karşımızda. Ve sanat tarihimizin geleneksel kronolojisi de bu anlatıya dayanıyor. Böyle olunca mesela Şekerahmet Paşa'nın otoportresi gibi son derece sıradan bir otoportre, bir otoportre olmaktan öte bir toplumsal modernleşme idealinin sonucu olarak sanatçı bireyin ortaya çıkışının portresi gibi görülebiliyor ve kuşkusuz biraz da öyle bir amaçla yapılmış. Dolayısıyla çağdaşlaşma yolunda böyle bir adım. Şekerahmet Paşa'nın askeri ve bürokratik kimliğinin ciddiyetiyle karşılaştırıldığında işte elinde Fransızca sanat kitabıyla hevesli öğrenci Avni Lifiş o biraz kasık ciddiyetten ayrılmış, arınmış, sivil bir soluk gibi görünüyor adeta. Çağı yakalamak için gidilen merkeze işaret ediyor. Oraya ait bilgi elinin altında. Buna vakıf oldum der gibi bakıyor bize. Çağdaşlaşma yolunda bir adım daha. Cumhuriyet ilan edildikten sonra daha devrimci, daha atak bir modernizm çabasını adeta cisimleştiren D grubuysa tam da Cumhuriyet'in ilanının 10. yılında ortaya çıkıyor 1933'te ve kendi simgeleri olan D harfini eski alışkanlıklara vurulmuş bir balta olduğunu savunuyorlar. Burada da öyle balta gibi tutuyorlar dolayısıyla. Cemal Nadir'in karikatüründe onları böyle bir militer bir ruh haliyle bir akıncılar birliği gibi görüyoruz. Kendilerinden önceki 1914 kuşağıyla ciddi biçimde çatışıyorlar bildiğimiz gibi. 1910'lu yıllarda işte Paris'e gidip kübizm yerine empresyonizm ile dönmelerine ateş püskürüyorlar. Acele etmek gerektiğini düşünüyorlar. Geçmişe saldırıyorlar. Biraz da haksızlık ediyorlar bence. Yani 1914 kuşağının da çabasını değerlendirdiğimizde ama sonuçta çağdaşlaşma yolunda çok hızlı birkaç adım daha atılmış oluyor D grubuyla. Ve bu arada ellerinde bir silah gibi gördüğünüz o D harfi aslında bir filit pompası. D grubunun geçmişin değerlerini böyle bir haşere gibi püskürtmek için kullandığı bu aleti Altan Gürman malzeme yokluğundan airbrush yerine boya püskürtmek için kullanacak sonra. Ve son karede de Altan Gürman'ı görüyoruz. Askerliği sırasında elinde tüfekle talim yaparken görülüyor. Ne yazık ki filit pompası tutan bir fotoğrafını bulamadım. Arşivde gezdim ama maalesef filit pompalı bir fotoğrafını bulamadım. Ama böyle bir tüfek tutan bir fotoğrafı aslında böyle son derece antimilitarist bir adam olmasına rağmen böyle bir fotoğraf kullandığım için de üzgünüm. Ama sonuçta bütün o da kendinden önceki geleneğe bir saldırıda bulunuyor aslında. Ve dolayısıyla o fotoğrafı kullandım. Ama bu fotoğrafı kullanmak ve bunu Şekerahmet Paşa ve bütün bu silsile içerisinde düşünmek de aslında ilginç geliyor bana. Çünkü şimdi önce bir asker olan Şekerahmet Paşa'yı elinde fırçayla görüyoruz. Önce bir ressam olan Altan Gürman'ı elinde tüfekle görüyoruz yan yana ve bu ters yüz hal tıpkı Altan Gürman'ın sanatının anlattığı gibi işte Türkiye'de sanatın nasıl militer bir modernleşme sürecinin bir parçası olarak toplum hayatına girdiğini düşündürüyor bir bakıma da. O açıdan böyle bir silsile
içinde başlamak istedim. Bu sanatçıların hepsinin ortak noktası çağı yakalama çabası. Böylece her biri özellikle batıya yolculuk aşaması da tamamlandıktan sonra Türkiye'nin modernleşme sürecinde çağının yenisi oluyorlar. Fakat Gürman'ın değişimi o kadar radikal oluyor ki onu diğerleri gibi bugün baktığımızda dünün bir sanatçısı olarak görmek mümkün değil. Gürman kendi modernleşme sürecimizin karakterini anlamaya, bunu sezdirmeye cesaret ettiği için, bunu yaparken bir yandan da sanatın ne olduğunu sorgulamaya giriştiği için biraz daha farklı kendinden önceki kuşaklardan. Gürman böylece 1960'lı yıllarda bugünü yakalıyor diyebiliriz. Şimdi sanatsal formasyonu açısından baktığımız zaman aslında kendi döneminde yetişmiş sanatçıların yetişme süreçlerinden çok da farklı değil gibi görünüyor. Altan Gürman akademide okuyor. Sonra yurt dışında eğitim görüyor. En çok tercih edilen yer olan Paris'e gidiyor. Fakat Altan Gürman'ın hikayesinde akademi öncesi bir süreç var. Pek üzerinde durulmamış bugüne kadar ama bence çok önemli. Gürman daha lisede öğrenciyken sanatçı ve eğitimci Ercüment Kalmık'ın İTÜ'deki temel sanat eğitimi derslerine devam ediyor. Bu derslerde renk, doku, ışık, malzeme bilgisi, farklı coğrafyalara ve çağlara dair görsel veriler üzerinden öğretiliyor. Sanat eserlerinin yanı sıra gündelik hayattan fotoğraflar da kullanılıyor. Burada amaç salt, taklide dayalı bir öğrenme metodu yerine görsel ifadeyi oluşturan unsurların kavranması. Bilge Gürman'a göre Altan Gürman, Ercüment Kalmık'tan resmin ilkelerle yapıldığını öğreniyor. Gürman da bir yazısında kendi deneyiminden yola çıkarak temel sanat eğitimini, akademik sanat eğitiminin gördüğünü kopya etmeye dönük geleneksel modeli karşısında temel sanat eğitimi, sanatsal ifadenin özünü kavramaya dönük sistematik bir araştırma ve deneme süreci olarak anlatıyor. Kalmık'ın yaklaşımını kendini sürekli yenileyebilen bir dizayn yöntemi olarak tanımlıyor bir yazısında. Burada Gürman'ın ilgisini çeken sürekli yenilenme, yani bir tür deneysellik olmalı diye düşünüyorum. Sonradan kendi yapıtlarına da yansıyacak olan bir şey. Gürman böylece akademiye belli bir bilgi birikimi ve farklı bir vizyonla giriyor. Deneysel yöntemlerle kendi yolunu keşfetmenin daha çekici olabileceğini fark ettiği için akademideki eğitim ona o kadar da ilgi çekici gelmiyor. Halil Dikmen'le galeri, sonra Zeki Faik İzer'le ve Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun atölyede olmadığı bir sene Bedir Rahmi Eyüboğlu atölyesinde okuyor. Hocasız bir atölye hoşuna gidiyor. Ve Bedir Rahmi atölyesinden de mezun oluyor. Akademide başlamış diyebiliriz aslında. Akademinin kendine has bir tür Paris Akademisi modeli diyebileceğimiz modeline karşı çıkması ve akademideki modelin de biraz keyfi bir model olduğunu da fark etmesi. Çok keyfi, kendine özgü bir Bozar modeli. Ve dolayısıyla sorgulama süreci daha öğrencilik yıllarında sanatın nasıl yapıldığını, nasıl değerlendirildiğini, neye göre değerlendirildiğini daha akademideyken sorgulamaya başladığını görüyoruz. Ve bu anlayışı benimsemiş olması sonraki yıllarda Gürman'ın akademideki temel sanat eğitimi kürsüsünün kuruluşunda ve sonra da kürsünün sonuçta başına geçmesini de geçeceği süreci de besliyor belli ki. Ve ayrıca Gürman'ın sanatı da aslında tümüyle bu iki modelin çatışmasıyla ilgili. İzleyiciyi sürekli olarak işte görsel ifade nedir? Görsel dil nasıl oluşur? Görsel dil kullanarak düşünce ve duygu nasıl ifade edilebilir? Gibi aslında hem çok basit hem de çok karmaşık bir takım konulara yöneltmek Gürman'ın sanatının da çok temel bir özelliği. Gürman'ın sanatsal formasyonu döneminde Türkiye sanat ortamının genel çehresi nasıl diye bakarsak, Gürman zaten bir kısmına hoca olarak
tanıyor bu sanatçıların, bir kısmıyla çalışmış. Bu dönemde hocalarının benimsediği yöntem böyle bir evrensel biçim, yerel içerik formülü diyebileceğimiz bir yaklaşım. Yani batılı sanatçıların kullandığı bir biçimsel dilin yerel konulara uyarlanması. Bu sentez çabası geometrik soyutlamaya dayanan figüratif temelli folklorik anlatılarla sonuçlanıyor. Bunlarda işte yerel simgeler, Anadolu kırsalı, köylüler, çeşitli müzikal enstrümanlar karşımıza çıkıyor. Kısacası Türk sanatında modernizm arayışlarının figüratif ya da soyut fark etmeksizin köylü, kilim, kaligrafi motifleriyle örüldüğü bir dönem bu. Bu kaçınılmaz bir durum belki de bu dönemde. Sanat modernleşme sürecinin bir uzantısı olarak yeni kimlik arayışlarının bir parçası olarak hem yerel ama hem modern bir kimliği ortaya koyma çabası içerisinde ve tabii bu dönemde hala böyle bir ulusal ilerleme mantığıyla bir modernleşme sürecinin içinde bu süreçle örtüştüğü de ortada. Gürman da aslında kendi sanatçı kimliği şekillendiğinde hem evrenseli hem yereli yansıtma çabası içinde olan bir sanatçıydı. Fakat onda kimliğin kültürel temsiliyeti buradaki ressamlarda gördüğümüz gibi modern Türk resmini yaratmak ülküsü şeklinde karşımıza çıkmıyor. Gürman sonradan göreceğimiz gibi kimlik, gelenek gibi kavramları folklorik yönüyle değil de daha çok sosyolojik yönüyle yansıtmaya çalışıyor. Bu dönemde bir yandan da Paris'te Türkiye'de sanatçıların bu misyonlu kimlik temsiliyetinden uzak bir çaba içinde olduklarını görüyoruz. Bunlar deyim yerindeyse biraz da böyle büyük denizde boğulmayı göze alan bir grup Türk sanatçı. 1940'lı ve 50'li yılların içe dönük, kendini arayan, tuval yüzeyini ruhsal bir alan gibi algılayan anlayışı benimsemiş bohem bir grup. İşte Selim Turan'ın kaligrafik resimleri, Hakkı Anlı'nın girdapları ve bu sanatçıların yönelimleri bu dönemde Paris'te işte George Mathieu, Hans Hartung, Henri Michaud gibi Doğu kültüründen etkilenen sanatçıların yaklaşımlarıyla da örtüşüyor. Bu ressamlar yer yer kültürel motiflerle örülü ama esas olarak dışa vurumcu üslupçulukla şekillenen bir anlayışla çalışıyorlar. Çeşitli sergilere katılıyorlar ve Paris'teki kozmopolit ortam içinde varlıklarını sürdürüyorlar. Türkiye'de de sergileri oluyor. Örneğin Farhunisa Zeyd'in 1964'te İstanbul'da ve Ankara'da açtığı sergiler yılın en önemli sanat etkinlikleri arasında nitelendiriliyor. Nurullah Berk Zeyd'le ilgili olarak büyük kompozisyonlarının coşkun renkleri, tiz perdeden bir klavyenin notaları gibi öttüren tekniği, lirik mizacını gözler önüne seriyor diye yazıyor. Ve aslında bize dönemin sanatsal değer sistemine ilişkin ipuçları da vermiş oluyor. Kompozisyon, renk, teknik, lirik mizaç gibi kriterler ön planda. Bu dönemde yine de yöresel motiflerden arınmış bir soyutlama çabası yereli aşan bir evrensellik olarak görülüyor. 1940'lı ve 50'li yıllarda egemen olan geometrik kübizmi aşan bir tavır olarak düşünülüyor. Evet, Türkiye'de de bu dönemde zaman içinde daha kaligrafik, daha motifsel, bazen de daha jestürel soyut ifadeler görülüyor. Daha genç kuşak, örneğin Altan Gürman'ın çağdaşları sayabileceğimiz Adnan Çoker ve Devrim Erbil daha çok 1937 doğumlu. Her ne kadar çok geçmeden yerel motiflere dönük soyutlamalara dönecek olsalar da 1960'ların başında daha bireyci, jestürel, soyut dışa vurumcu ifadeler peşindeler. Adnan Çoker mesela Paris dönüşü, Paris'teki eğitimin dönüşünden sonra 1960'ların başında akademide müzik eşliğinde resim performansları düzenliyor. Devrim Erbil günümüzde de sürdürdüğü çizgisel soyutlama üslubunu o yıllarda şekillendiriyor.
Resimdeki soyut arayışları heykelde de görüyoruz bu dönemde. İşte heykel sanatının kütle, mekan, hacim, yüzey, ışık, gölge, oran, denge gibi kendine özgü unsurların ön planda olduğu bir heykel anlayışı hakim. 1949'da Paris seyahatinden sonra 1950'lerde soyuta yönelen Ali Hadi Bara, işte 1951'de Paris'teki eğitiminden Türkiye'ye dönen İlhan Koman, ilginç deneylere girişen Şadi Çalık. Hatta Şadi Çalık'ın buraya koymadım ama pardon, fazla ilerlemişiz. Evet. Şadi Çalık'ın 1957 tarihli Minimum İzim başlıklı böyle bir demir kaide üzerinde sadece tek bir demir çubuktan diyeyim oluşan bir işi vardır. 1957 tarihli. Bugün onun yeniden üretimine bakabiliyoruz. Çünkü yok olup gitmiş. Çünkü o dönemde bir sanat yapıtı olarak değerlendirecek bir ortam bulmadığı için aslında bu tür ilginç örnekler de çıkıyor karşımıza. Ve Kuzgun Acar ki farklı malzeme deneylerine girişmiş olması açısından ilginç bir sanatçı. Paslanmış çiviler kullanıyor ve bunları alışılmış güdümlülüklere başkaldırının türküsü olarak değerlendiriyor. Mesela gözenekli tel kullanıyor. 1961'de Paris Uluslararası Genç Sanatçılar Bienalinde birincilik ödülü alıyor bu yaklaşımlarıyla. Fransız sanat ortamında kendisi hakkında yazılar çıkıyor ve araştırıcı kafa yapısı nedeniyle övülüyor. Şimdi buraya gelebiliriz. Bu dönemde Altan Gürman da bu ortamın akışı içinde çağdaşları gibi soyuta yönelmiş bir genç sanatçı ve umut vaat eden bir genç sanatçı. Kompozisyon başlıklı resmiyle 31. Venedik Bienali Türkiye sergisinde yer alıyor. Bu sergide yalnızca soyut yapıtlar sergileniyor ve çağdaşlaşmanın ölçütü olarak zaten soyut görülüyor. Burada sergi komiseri olan o dönemde Sabri Berkel'in yazısında da ortaya koyduğu gibi işte Biennale'deki Türk sanatı temsilcilerine gelince diyor, onlar arasında sadece eserlerini inceleyerek yaş hatta jenerasyon farkı saptamak oldukça güç olacaktır. Zira bu sanatçıların kusursuz sanat yapma, işte özgür düşünme ve tamamen özgür bir ruh haliyle yaratma çabaları gibi birçok ortak karakter özelliği bulunmaktadır. Bunun yanında sanatçıların birçoğu ifade aracı olarak soyut sanatı seçtiğinden hepsinin çağdaş olarak karşımıza çıkması bizleri şaşırtmamaktadır. Gürman'ın kompozisyonu gördüğünüz gibi soyut dışa vurumcu. Bu tür resimlerin ortak özelliği olarak işte sanatçının içsel enerjisini, duygusunu, jestlerinde, boya sürüşünde, renk tercihinde görebiliyoruz. Tümüyle öznel bir yaklaşım. Konusu yok. Kandinsky'nin benim sevdiğim bir terimi var. Konusu resim olan resimler. 1960'lı yıllarda Altan Gürman da konusu resim olan bu tür resimler yapıyor ve bu konuda da oldukça dediğim gibi iddialı ve hemen bir sonraki yılda Venedik Bienalinden bir sonraki yılda bir grup sanatçı birlikte bir sergi açıyorlar. Bunlar dönemin genç soyutçuları, dönemin genç çağdaşları Mavi Grup adında bir sergi açıyorlar. Ve Devrim Erbil o yılları hatırlarken diyor ki Adnan Çoker yeni gelmiş Paris'ten. Onun sanat heyecanı, Altan Gürman'ın yaratıcı, coşkulu hali bizi bir araya getirdi. Ve burada gördüğümüz gibi davetiyesinden aslında bu resimlerin keşke tespit edebilsek hani tam olarak hangi resimleri sergilediklerini ve bu sergiyi yeniden canlandırabilsek, ama bu sergi davetiyesi bize bir fikir veriyor. Hepsinin işte farklı, soyuta farklı yaklaşımları var ama herhangi bir işte kültürel motif söz konusu değil. Yani o kendilerinden önceki kuşağın işte yerel bir modernizm yaratma çabası içinde değiller. Benim ortaya koyduğum biçim, benim fırça darbem diyebilme
cesaretini gösteriyorlar. Dolayısıyla çok taze bir soluk 1960'lı yılların başında ve çağdaşın nasıl tanımlandığını bu dönemde bize gösteriyor. Şimdi benim çok merak ettiğim bir şey, Altan Gürman'ın bu resimleri nerede? Böyle bir sorum var açıkçası. İşte kaç tanesi günümüze kalmış, neredeler, koleksiyonlara mı dağılmış bunlar? Bilge Gürman koleksiyonunda mı ve neden mesela onları görmüyoruz, bir karşılaştırma yapmıyoruz? Bunlar benim merak ettiğim sorular. Ama arşivi biraz karıştırdığımız zaman bu resimlerin işte 1960'ların başında bu arkamdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bu Altan Gürman'ın mezuniyet sergisi ve bu resimlerin pek çoğu kendisine ait. Kendisine ait duvar bu. Dolayısıyla mezun olduğu yıl nasıl resimler yaptığını bu gibi fotoğraflardan görebiliyoruz. Böyle işte bir arkada eğer bir sergiye gitmişlerse veya mesela böyle bir aile toplantısında görebiliyoruz. Arkada değil mi gördüğümüz duvarda asılı resimler Altan Gürman resimleri olduğunu bu şekilde tespit edebiliyoruz. Evet. Fakat 1960'lı yıllar çok da farklı bir dönem. Yani Türkiye'de sanat içe dönük, kendi öz sorunlarıyla boğuşurken dışarıda çok başka bir hareketlilik başlamış bir yandan da. Yani bütün dünyada yaşanan bir toplumsal dönüşüm dalgası ve gençliğin değişim taleplerini 1960'lı yıllardan 1980'li yıllara uzanan süreçte Türkiye'de de görüyoruz. Giderek artan bir şiddetle aslında görüyoruz. Ve bu toplumsal dinamikler tabii ki kültüre ve sanata da yansıyacak. Gürman'ın kısacık yaşamının son yarısı bu döneme rastlıyor. Yani bu dönemin bir sanatçısı olduğunu bence göz ardı edemeyiz. Değişimi belki de kaçınılmazdı ama tabii böyle bir değişimi pek çok sanatçı bir yandan göstermedi de. Efendim? Kanat'tı değil mi? Kanat merhaba. Çok sıkıldın mı? Evet. Evet, yani Gürman'ın kısacık yaşamının son yarısı bu döneme denk geliyor ve bu dönemde pek çok sanatçı koşulların etkisiyle politize oluyor ve bu sanatına da yansıyacak. Aklıma benim bu dönemi düşündüğüm zaman hep Philip Gaston gelir. Yani Türkiye'den de bir sürü alıntı yapılabilir ama Philip Gaston'ın değişimi 1960'lı yıllarda epey konuşulmuş, tepki çekmiş. Çünkü Philip Gaston bir soyut dışa vurumcuyken figüratif resimler yapmaya başlıyor. Toplumsal içerikli resimler yapmaya başlıyor. Ve işte çok tepki çekiyor. Soruyorlar niye böyle bir değişime girdin? Diyor ki sokakta böylesi bir hareketlilik varken, böylesi çatışmalar yaşanırken, böylesi bir değişim talebi söz konusuyken ben atölyeme girip işte mavinin yanına acaba hangi kırmızıyı koysam? Bu yeşilin yanına acaba hangi sarı iyi gider gibi bir yaklaşım bana çok boş gelmeye başladı, çok anlamsız gelmeye başladı diyor ve işte 1960'lı yılların o hani politize olma sürecini bir şekilde aslında özetleyen bir yaklaşım. Türkiye'de de Nuri İyem'in keskin dönüşümünün ilginç bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. 1960'lı yıllarda mesela Varlık Dergisi'nin attığı bir slogan bu. Soyuta paydos. İşte bunalım edebiyatına paydos. İşte ikinci yeniyi belki kastediyorlar. Ondan sonra yani böyle bir soyutun daha böyle içe dönük, toplumsal koşullardan uzak, toplumun dertlerinden kopuk, aşırı derecede bireyci bir tavır olduğu düşünülüyor. Ve dolayısıyla böyle bir toplumsal dönüşümün yansımalarını sanatta görüyoruz ve Nuri İyem de kendi dönüşümünü bu şekilde tanımlıyor. Diyor ki yaptığım soyut resmin sonuna gelmiştim
Türkiye'de özellikle böyle bir resmin sonuna gelmiştim. Çünkü bir kere hiçbir şey ifade etmiyordu. Hiçbir şey söylemiyordu izleyiciye. Ve dolayısıyla mesela bu da bana ilginç geliyor. Nuri İyem'in resmine baktığımız zaman belki bir geriye gidiş olarak düşünebiliriz. 1960'lı yıllardaki dönüşümünü. Fakat bir yandan da o daha çok kendi olmaya başlıyor. Mesela kendi geçmişinden, işte kız kardeşini kaybetmiş, onun kaybı, mesela o bir şekilde bütün bu işte kırsal kesim insanının portrelerinde karşımıza çıkıyor. Kendi işte ülkesinin gerçeğiyle daha çok yüzleştiğini düşünüyor. Bu tabii politik kimliğinin de bir uzantısı olarak şekilleniyor. Dolayısıyla böyle bir değişim geçiriyor ve o dönemde bunun kendi döneminin çağdaşı olduğuna inanıyor. Her ne kadar bize bugün pek çağdaş görünmese de, değil mi, çok muhafazakar görünebilse de böyle bir keskin dönüşüm söz konusu ve bunu dönemin başka sanatçılarında da görüyoruz. Nedim Günsür, işte Balaban, yine Nuri İyem, Turan Erol, hatta Ömer Uluç bu dönemde hani bir figüre dönüş söz konusu, politize bir içerik söz konusu, figür soyutlaması olan soyut ve daha çağdaş, daha mesela işte akademinin değerlerine, daha işte bir tür muhafazakar, daha propaganda yapan sloganvari yaklaşımlara karşı bir tavır içinde olduğunu düşünebileceğimiz Ömer Uluç'un yaklaşımı da bu dönüşümü yankılıyor bu dönemde. Burada ilginç bir şey ama burada artık böyle yöresel motifler daha böyle bir ulusal modernleşme sürecinin uzantısı olarak kırsala bakma ve motifleştirme yerine daha işte sınıf çatışması, daha kentleşmenin getirdiği sorunlar gibi bir içerik kazanmaya başlıyor. Yani daha hakikaten toplumsallaşıyor ve politik bir içerik kazanmaya başlıyor diyebiliriz. Şimdi Gürman tam da bu dönemde Paris'e gidiyor. 1963-66 yılları arasında Paris'te ve orada aslında Gürman dünyanın pek çok ülkesinden oraya giden, oraya feyz almaya giden ve orada değişen sanatçıdan bir tanesi. Dünyanın pek çok yerinden gidip dönüşen, yani mesela aklıma Arjantinli Marta Minuin diye bir sanatçı var. Mesela gidiyor, oradayken başta yaptığı birçok şeyi yok ettiği performans yapıp ülkesine dönüyor. Yeni bir sanatçı kimliğiyle ülkesine dönüyor. Bu dönemde dediğim gibi dünyanın pek çok yerinden, Japonya'dan da, işte Amerika'dan da, nereden olursa olsun gelen sanatçılar da bir dönüşüm dalgasına tanıklık ediyoruz. Paris içinde pentürün sonu, soyut sanatın sonu, bireysel içe dönük sanatın sonu Paris'te geliyor. Ve bu dönemde tabii nasıl bir ortamda yaşadıklarını aslında belki Bilge Gürman bize çok daha iyi anlatabilir. Burada da anlatıyor aslında. Yani Paris'teki ortam ve Paris'teki politize gençlik ve bunun yarattığı ortam ve Gürman'ın da tam da bu dönemde daha az kutsal, yaşama daha yakın bir sanat arayışı içine girmesini, sanatla hayat arasında daha bir yakın ilişki kurma çabasının bu dönemde başladığını bize anlatıyor özgeçmişinde. Şimdi aslında tabii daha az kutsal, yaşama daha yakın bir sanat deyince de bu dönemde gerçekten zaten öyle bir sanat yapılmaya başlanmış 1950'lerin ortasından itibaren. İşte Richard Hamilton'ın pop
kolajı, bu dönemde işte Eduardo Paolozzi'nin kolajları, 1956'daki İngiltere'deki, Londra'daki This is Tomorrow, işte bugün sergisinden başlayarak bir dizi yenilik var ve bu yenilikleri ve bu yeni sergilerdeki üretilmiş yapıtları, aslında işte bazıları böyle bir seçki yapmaya çalıştım. Burada görüyorsunuz ama 1960'ta zaten Paris'te yeni gerçekçilik ortaya çıkıyor. Ama mesela aynı dönemde 1960'ta Tokyo'da bağımsız sergi başlıklı bir sergi açılıyor ve anti art kavramı kullanılıyor. Belki bu da hani o gidiş gelişlerin bir uzantısı olarak. Mesela 1960'da Yves Klein bir gazetenin sahte kopyalarını üretip bunları gazete bayilerine yerleştiriyor. Bu tür eylemler yapılıyor. 1961'de Piero Manzoni'nin çok ilginç sanatçı, affedersiniz, sanatçı boku işi, hani artist shit olarak özellikle öyle adlandırdığı için söylüyorum ve dönemin altın kurundan satışa sunulan konserveler bunlar. İçinde ne olup olmadığı hala bir muamma. Tabii böyle bir çok paralar ödenip bugün işte bir ara sıra müzayedelerde karşınıza çıkıp da alabiliyorsa bir kurum bunu koleksiyonuna, tabii açmaya cesaret edemedikleri için, değil mi? Böyle bir muamma olarak varlığını sürdürüyor ve tabii Manzoni burada işte o gizem, mistifikasyon ama aynı zamanda işte karşısına böyle sanatçı boku gibi bir kavram da koyarak bütün bu süreçlerle hani sanatçı bireye odaklı, sanat yapıtının böyle tekil, unik bir şey olmasına odaklı özelliğine de karşı bir tavır ortaya koymuş oluyor ve bu dönemde genel olarak işte yenilik arayışındaki sanatçıların tavrı bu ve işte 1963'te Gerhard Richter ve Konrad Loeck mesela kapitalist realizm sergisi açıyorlar. Almanya'dan bir pop sergisi aslına bakarsanız. 1964'te Altan Gürman'ın gördüğü gündelik mitolojiler sergisi çok etkileniyor ve gördüğünü düşünüyorum açıkçası. Özgeçmişinde Bilge Gürman 1964 yeni figürasyonla tanıştığı yıl olarak nitelendiriyor o yılı. Tam da o serginin açıldığı yıl ve yeni figürasyon kavramının ortaya çıktığı yıl. Aynı yıl 1964'te Robert Rauschenberg, ki Jasper Johns'la birlikte Amerikan soyut dışavurumculuğuyla pop arasında köprü kurduğunu düşünebileceğimiz sanatçılar. Robert Rauschenberg Venedik Bienalinde ödül alıyor ve gazetelerde işte artık Paris Ekolü'nün sonu geldi. Yani böyle başka bir aşamaya geçiliyor. Başka bir döneme çok çabuk geçiliyor aslına bakarsanız. 1960'ların ortasına geldiğimiz zaman bunu görüyoruz. 1964'te aynı zamanda René Bloch Berlin'de Neoda'da pop, dekolaj ve kapitalist realizm başlıklı bir sergi açıyor. Bu dönemde bir kavram kargaşası da var aslında. Biz işte biraz önce değinmeye çalıştığım gibi biz bu dönemde pop'u artık bugünün penceresinden bir üslup gibi düşünüyoruz. Ama o dönemde pop popüler olana işaret ediyor. O an olana işaret ediyor. Ve pop sanat aslında her zaman pop sanat terimiyle nitelendirilmiyor. Mesela nesne sanatı deniliyor. Şimdi Neo-Dada deniliyor. Çünkü bir şekilde Dada yeniden canlanıyor bu dönemde. Marcel Duchamp'ın aslında temel oluşturduğu bir takım yaklaşımlardan bahsediyoruz ama Marcel Duchamp da yeniden keşfediliyor. Mesela Marcel Duchamp da 1950'li yıllarda tekrar bir takım sergilere davet edilmeye başlıyor ve pisuarı istiyorlar ve pisuar yok. Yani ne yapacak? Pisuar yok ve gidip bir bit pazarından yeni pisuar bulunuyor. O pisuar mesela bir takım sergilerde sergileniyor. Ama orijinal pisuar değil. Ama bu da mesela başlı başına orijinal, tekil, ünik yapıt karşısında çok ikon kırıcı bir tavır aslında ve Altan Gürman bütün bunların yanı sıra aslında Fransız yeni dalga
sinemasının hani sinema karşıtı sinema, yani sadece sanat karşıtı sanat değil aslında, resim karşıtı resim değil, heykel karşıtı heykel değil, sinema karşıtı sinema, roman karşıtı roman, değil mi? İşte romanda da Fransız yeni roman dediğimiz yaklaşımlar bu dönemde ortaya çıkıyor ve bütün bunların enerjisini görüyor. Bir takım yayınlarda görüyor, bir takım sergilerde görüyor. Yani Paris'te bulunduğu dönemde de yani tabii mesela burada bu yapıtların hangilerini gördü, hangilerini biliyor kesin olarak belki tespit edemeyiz ama böyle bir ruhu yaşıyor. Elbette ki yayınları takip ediyor. Belki Bilge Gürman burada bize daha çok yardımcı olabilir. Hani neyi takip ediyor, hangi dergileri okuyor, neyi görmüştü o dönem, işte ne bileyim Richard Hamilton, hani İngiliz popçularıyla ilişkili mi yoksa daha çok Paris odaklı mı? Kanat gidiyor. Peki. Evet. Ama Paris'te bulunduğu dönemde görmüş olabileceği ya da en azından hani kulaktan kulağa konuşulan, değil mi, tartışılan bir takım yapıtlar var. Bunlar da yeni gerçekçilik ve yeni figürasyon, yani bir bakıma Fransız popu veya Fransız kavramsalcılığı veya bunların bir sentezi olarak düşünebileceğimiz yaklaşımlar. Ve işte burada gördüğünüz gibi mesela Yves Klein'in yani yeni gerçekçiliğin başlıca temsilcilerinden bir tanesi Yves Klein'in boş bir galeri sergilemesi, boşluğu görünür kılması ve ismine de resimsel duyarlılık demesi dalga geçercesine. Ya da mesela bu dönemde bir rengi patentlemesi, uluslararası Yves Klein mavisi olarak ve aynı resimden 12 tane sergilemesi yanlış hatırlamıyorsam ve her birini farklı fiyattan satışa sunması. Çünkü her birinin farklı bir resimsel duyarlılık yansıttığını iddia etmesi gibi, hani böyle izleyiciyi çileden çıkaran, koleksiyoneri çileden çıkaran, değil mi, yaklaşımlar içine girmesi. Yani bunlar tabii çok ilginç yaklaşımlar diye düşünüyorum. Ve tabii paslaşmalar, Yves Klein bir boşluk sergilerken galeri mekanının kendisini görünür kılıp sanatın kurumsallaşma süreçlerini de, ticarileşme süreçlerini de eleştirel bir yaklaşımla ele alırken, onun karşısında mesela aynı galeriye Armand'ın çer çöple doldurması, gündelik hayattan her türlü şeyle, nesneyle doldurması ve galeriye girilememesi, dışarıdan izlenilmesi. Bütün bunlar veya Daniel Spoeri'nin tamamen gündelik hayattan nesnelerle ürettiği resim olmayan resim, heykel olmayan heykeller ve işte enstelasyon diyeceğimiz, asemblaj diyeceğimiz bir takım yeni kavramların konuşulması, yeni bir terminolojinin ortaya konması söz konusu. Aşağıda da gündelik mitolojiler sergisinde sergilenmiş bir takım işleri görüyorsunuz. Böyle popvari bir tavır içinde yeni figürasyon dediğimiz sanatçılarda. Yani böyle ciddi bir dönüşüm söz konusu. 1960'lı yılların dönüşümü ve 1960'lı yıllardan aslında günümüze kadar gelen süreçte biz bu popu yaşıyoruz. Bir şekilde pop, neopop, neopop gibi düşünüyorum. Yani bugünün sanatı da contemporary dediğimiz şey aslında bir tür pop. Çünkü işte bugünün dilini ortaya koyan yaklaşımlarla bugünün gerçekliğini veya gerçeklik yıkımını ortaya koyan bir takım yaklaşımlar var. Dolayısıyla Gürman'da yenilik arayışı içinde bir sanatçı olarak ciddi bir biçimde bir dönüşüm geçiriyor Paris'te. Yani böyle baktığım zaman bana çok keskin bir dönüşüm. Gerçekten çok keskin bir dönüşüm. Ve bu keskin dönüşümü anlamaya çalıştığımı söyleyebilirim.
işte arşivdeki malzemeler biraz daha yardımcı oluyor. Çünkü bizim geleneksel olarak şöyle bir yaklaşımımız var. İşte evet, sanatçılar gerçekten de yurt dışına gidiyorlar. Yurt dışında olup bitene bakıyorlar, etkileniyorlar ve benzer bir dil benimseyerek işte ülkelerine geliyorlar ve taklit ediyorlar gibi bir hani yaklaşımla hep bakılıyor. Halbuki bütün bu sanatçılar aynı dönemde aynı etkilere maruz kalıyorlar. Hem uluslararası bir bağlamda aynı etkilere maruz kalıyorlar. Yani 1960'lı yıllarda Paris'te bulunan bir sanatçı, Türk, Japon, Fransız, Amerikalı fark etmez. Uluslararası bir bağlamda aynı etkilere maruz kalıyorlar. Ayrıca bu sonradan ülkelerine dönen sanatçılar bir şekilde kendi yerel sorunlarıyla da, toplumsal sorunlarıyla da, kendi yerel sanatsal beklentilerle halleşmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu tür dönüşümleri sadece hani işte gitti, gördü, getirdi, işte zaten belli, gitmeden önce işte soyut dışavurumcu, ondan sonra bakıyoruz grafik bir dil benimsemiş, işte zaten ortada, çünkü işte böyle. Yani bunun ötesinde bir yaklaşımı hak eden sanatçılarımız var. Altan Gürman da kesinlikle onlardan biri diye düşünüyorum ve bu bağlamda da aslında bu sanatçılar bugüne kadar hep böyle bir işte Amerikan veya İngiliz, yani Amerikan veya Avrupa bağlamlı bir pop veya işte Fransız yeni gerçekçiliği ve sanki bunun ötesinde bir şey yokmuş gibi düşünülen bir tarihe bu sanatçılar bu dünyanın dört bir yanından evet Paris'e gelmiş belki ve bir dili kavramış ve yeni bir dil konuşmayı seçmiş sanatçılar, her biri aslında daha uluslararası bir sanat tarihi oluşturulmasına da katkıda bulunuyorlar. Altan Gürman da onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ama yine de bu değişim nasıl oluyor? Kendi içinde bu değişim nasıl oluyor? Bence onu anlamaya çalışmak, yani en azından benim için önemliydi. Her zaman başından beri anlamaya çalışıyordum ama işte bazı o arşivdeki bazı şeylerle karşılaşmak başka bir takım ipuçları veriyor diyebilirim. Şöyle ki Altan Gürman'ın bir kere acaba Altan Gürman bir soyut dışavurumcu muydu? Hani yapı olarak bilmiyorum. Yani çok heyecanlı, atak, işte hayatı seven bir insan olduğu anlatılıyor. Değil mi böyle? Bir yandan hani çok atak ama bir yandan da o illüstratif dile de yabancı olmayan bir sanatçı. Bunu benimsemiş bir sanatçı. Bir kere mesela çocuk kitapları resimlemiş gençliğinde. Onu görüyoruz. Bu arada bunlar bilmiyorum, belki bunlar Milli Kütüphane koleksiyonundan, ama belki bu Küçük Taka ve bir kitap daha var. Şimdi unuttum ismini. Onlar arşivde olabilir. O birini görmedim ama şunu görüyoruz ki çocuk kitapları illüstrasyonu yapıyor. Askerliği döneminde işte bu Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü basılı eğitim malzemeleri hazırlama merkezi varmış. Oraya bir takım panolar hazırlıyor. Zaten mektuplarında da gördüğümüz bir şey, hep böyle bir kelebek, paravyon kelebek çizimleri söz konusu ve bir şekilde aslında çocukluğunda da biyoloji en çok sevdiği dersmiş. Onun o merakın da bir şekilde bir canlılar dünyasına yönelik bir ilgisi olduğunu da görüyoruz. Yani bir şekilde Altan Gürman'ın o panolardaki illüstratif ve anonim ifade şeklinin
Paris'te gerçekleştirmeye başladığı istatistik serisindeki resimlerle bir ilişkisinin kurulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani zaten böyle bir yaklaşımı söz konusu. Bilmiyorum hani bu yeterince ikna edici mi, ama ben bunlara baktığımda açıkçası böyle bir akrabalık kurulabileceğini düşünmüştüm. Bu ilk değişim dönemi resimlerinin ilginç bir özelliği, ama tabii bunlar hiç bu şekilde düşünülmüyor. Türkiye'de sergilendiği dönemde. Mesela bu da bana çok ilginç geliyor. Yani Altan Gürman bu tür resimlerle, bu tür resimleri yapmış olarak Paris'ten döndüğü zaman aslında kendi kültürüne dair, Türkiye'ye dair, Türkiye'nin kırsal kültürüne dair bir şey söylemiş olamaz mı sorusu. Yani ilginç bir soru, ama o yönüyle de tartışılmış olmaması da bana doğrusu ilginç geliyor. Gürman'ın Paris'te gerçekleştirdiği bir diğer dizi de yine toprakla ilişkili, ama bunlarda savaş olgusu daha doğrudan militer simgelerle, başta da kamuflaj deseniyle görünür oluyor. Savaş karşıtı protestoların günlük yaşamın bir parçası haline geldiği Paris'te böyle 1965 tarihli küçük boyutlu karton üzerine karton, kolaj ve guvaj, 3 adet tasarı istatistiklerle birlikte aslında aynı izlekten devam ediyor, ama farklı bir yaklaşıma girdiğinin de aynı zamanda habercisi ve ilginç bir geçiş bu diye düşünüyorum. Bu diziyle biyolojiye, tarihe meraklı Altan Gürman bu soyut guvajları boyarken bir yandan soyut bir desen gibi görünen kamuflaj desenlerine geçmiş oluyor. Bu soyuttan temsile doğru ilginç bir geçiş ve sanırım bu geçişin temelinde de yine biyolojiye, canlılar dünyasına olan merakı olduğunu düşünebiliriz. Yani bir şekilde Gürman'ın biyolojiye olan ilgisi yıllar sonra bir hazır imge görünümündeki görüntülerin çarpıcı derecede titiz bir resimlemeyle böyle adeta temel tasarım ilkelerini yansıtacak şekilde tuval yüzeyine uygulanmış olması. Yani böyle bir teknik resimlere bakıyormuşuz izlenimine kapılıyoruz. Burada da açıkçası hani akademide öğrendiği her şeyi bir tür hem hani bireysel üslup ideolojisi anlamında baktığımız zaman unutma, ama bir yandan da o temel tasarım eğitimi derslerinde öğrendiği bir takım şeyleri de özellikle hayata geçirme gibi bir çaba içinde olduğunu düşünebiliriz. Mesela patates ve musluk rapido ile yapılmış izlenimi veren böyle son derece çizgi odaklı resimler. Boyasal bir özellik taşımıyorlar. Böyle sanki bir grafik tasarımcı tarafından yapılmışlar. Gürman bu resimlerde tabii ne yapıyor? Ressamlığı geri plana itiyor ve öznel dışa vurumun, böyle kutsallaştırılmış öznel dışa vurumun karşısında ona muhalif bir tavır almış oluyor. Örneğin Mısır böyle pozitif negatif alanların irdelenmesine dönük bir çizgi nokta çalışması gibi görünüyor. Ve bu resimlerin Gürman'ın ilgiyle izlediğini okuduğumuz Bilge Gürman'ın yazdığı özgeçmişten böyle hortikole, agrikole gibi bugün de aslında yayımlanan bir takım dergiler bunlar, bir takım zirai dergiler bunları karıştırıyor ve burada gördüğü illüstrasyonlardan yola çıkarak bazen birebir, bazen belki bir takım yorumlar ekliyor olabilir, ama sanki böyle birebir aktarımmış gibi karşımıza getirdiği resimler bunlar ve Bilge Gürman'ın bir
cümlesi var özgeçmişte yazdığı. Bence önemli. Yani bütün el alışkanlıklarını unutmak isteyerek yeniden resme başlama dönemi Gürman için böylece başlamış oluyor. Ve işte resim yüzeyine mühürle damgalanmış standart yazı örnekleriyle böyle simetrik, şematik bir kompozisyon düzeniyle bir yandan da böyle istatistik gibi veriler aracılığıyla Gürman resmi bireysel bir yaratı alanından toplumsal bir bilgi alanına taşımış oluyor. Ve doğal olarak, çünkü işte toplumsal çalkantıların biraz önce de aktarmaya çalıştığım gibi had safhada yaşandığı bir dönemin sanatçısı olarak, genç bir sanatçısı olarak izleyiciye de aslında bir takım sorular, izleyiciyle farklı bir ilişki kuruyor. Niye istatistik? İşte niye patates? Yani tüm bunların 1960'ların toplumsal bağlamıyla nasıl bir ilişkisi olabilir? Bunları düşünmemizi istiyor. Ve tabii bunlarla çok geleneksel anlamda işte natürmort gibi düşünebileceğimiz bir türe de yepyeni bir aslında anlam, yepyeni bir boyut da getirmiş oluyor. Bu anlamda da 1960'lı yıllardaki bütün o dönemin maddi kültürünü karşımıza getiren işte pop tavır diyelim sanatçılarıyla bir akrabalık içinde. Gürman'ın mektuplarında bir takım ipuçları var. Bunlar işte arşivde bulduğumuz bir takım malzemeler. Hem Bilge Gürman'ın arşivinde hem Bilge Alkor'a yazdığı mektuplarda bir takım ipuçları buluyoruz. Bilge Alkor, ressam, Altan Gürman'ı Bilge Gürman'la tanıştıran kişi, çok yakın arkadaşı ve sürekli mektuplaşmışlar. Bilge Alkor bir dönem Almanya'da yaşıyor, o dönem Türkiye'den mektuplaşmışlar. Sonra Bilge Gürman ve Altan Gürman Paris'teyken mektuplaşmışlar. Sonra İtalya'dan mektuplaşmışlar. Dolayısıyla bir sürü mektup var ve tabii o dönem mektup yazılıyor. Çok güzel mektuplar bunlar. Çok hakikaten bir dönemin toplumsal dönüşümünü algılayabileceğimiz ama aynı zamanda Altan Gürman'ın nasıl bir insandı onu da algılayabileceğimiz mektuplar. Bu mektuplarda zaman zaman böyle sanatsal kaygılarını da dile getiriyor. Birlikte yazılmış mektuplar, bazen de Bilge Gürman'la birlikte, bazen tek başına, bazen Bilge Gürman kenarına bir takım notlar yazmış oluyor, selam falan yazmış oluyor. Böyle çok okuması çok keyifli metinler doğrusu. Bu mektuplarda şöyle bir şey diyor Bilge Alkor'a, Paris'ten yazdığı mektuplarda: sana resmim üstüne bir şeyler yazabilmek isterdim. Gerçekten her şeyin üstü örtük henüz. Kendini ve düşünce temelini bulamamış gibi. Bu arada arkadaşının ne yaptığını da merak ediyor ve diyor ki resimlerinde biçime hala sadık mısın Bilgecik? Şimdi bunun yeniye ulaşmakta doğru bir yol olup olmadığını düşünüyorum. Ve bu dönemde büyük boyutta 20'ye yakın guvaj yapmış. Bunları anlatıyor. Daha iyi resimler yapıyorum diyor. Ama yine de içim pek rahat değil diyor. Sonra bir mektubunda soyut sanat artık soysuzlaşmaya yüz tuttu diyor. Yani bir yandan soyut sanat üretmeye devam ediyor Paris'e gittiği dönemde ama soyut sanatın soysuzlaştığını düşünüyor. Bütün bu diğer etkiler var. Dolayısıyla böyle bir değişim arayışı içerisinde ve yine bir başka mektubunda da saygıyla bağlandığım eski yeni ustalarımda gördüm ki resim kaba görüntüsünden öte bir şeydir. Bunu resme bakarken görmez duyar olduğum gün anladım diyor. İşte bunca yıl sonra Andrea Mantegna'nın çiçek ve meyve demetleriyle süslü Madonna'sının önünde gerçek resmi ve ressamını gördüm dediği bir mektubu var.
Ve diyor ki bu resim beni ağlattı. Her hatırladığımda da sulu gözlü bir hale geliyorum ve bu değişimimin kendime dönüşümün başlangıcı oldu diyor. Yeni sezmeye başladığım yolumda çözmek zorunda işte kaldığım bir yığın düğüm var. Daha bu düğümleri çözmedim diyor. Ben bunları okuduğumda doğrusu epey şaşırdım. Çünkü mesela Altan Gürman'ın değişiminin evet Paris'te yaşandığını evet biliyoruz. Fakat mesela bir Rönesans resmine bakarak böyle bir dönüşüm mü yaşandı peki o zaman gibi bir soru geliyor akla. Bu beni yani hala da ilgimi çekiyor. Cevabını tam olarak bilmiyorum. Belki Bilge Gürman bize yardımcı olabilir bu konuda. Ama şunu görüyoruz. Madonna della Vittoria'dan bahsediyor Andrea Mantegna'nın Louvre'da gördüğü ve açıkçası hani bu dönemde Türkiye'den Paris'e gitmiş bir genç sanatçının yalnızca tabii o etrafında gördüğü işte yeni figürasyon, yeni gerçekçilik, işte Biennallerde gördüğü bütün yeni eğilimler bunlar değil. Bunlar olamaz zaten sadece onu etkileyen gerçekten diye de düşünebiliriz. Çünkü herhalde Louvre'a sık sık gidiyor. Başka bir takım tarihsel koleksiyonlara da gidiyor, ziyaret ediyor olmalı. Ve bu da onu çarpmış dolayısıyla. Bu resimde onu ne çarpmış olabilir diye epeyce düşündüm. Sonra çiçek ve meyve demetleriyle süslü diye yazmış. Hani özellikle hani o resmin çiçek ve meyve demetleriyle süslü oluşu, yani dikkatini yönelttiği başlıca noktalardan bir tanesi bu. Ve aslında Rönesans resimlerinde böyle meyve ya da çiçeklerin simgeselliğine başvurmak epeyce yaygın. Çeşitli ikonografik göndermeleri var. Fakat bunlar bir yandan da yani daha böyle mesela Altan Gürman gibi toplumsal olgulara, tarihsel olgulara meraklı bir sanatçı gibi öyle baktığımız zaman da bunlar bir yandan da bir dönemin işte tarihine, ekonomisine ilişkin ipuçları veren bir maddi kültür verileri olarak da düşünülebilir. Özellikle tabii 16. yüzyıldan itibaren de işte Avrupa'ya yeni yiyecekler, işte yeni bir takım malzemeler girdikçe bunlar resimlere de konu oluyor. Acaba yani işte sanat tarihini sadece bir takım hani ikonografik temsilleri yansıtan bir şey değil, bir takım belgeler olarak da düşündüğümüz zaman işin bu maddi kültür kısmı oldukça ilgi çekici bir hal alıyor doğrusu. Tam da bu dönemde aslında Altan Gürman bir yandan da bu zirai dergileri karıştırıyor. Yani belki yani bilmiyorum yine burada belki ikna edici olamayabilirim ama bana çok doğrudan bir bağlantı olabilir gibi geldi. Çünkü burada değişimimin kilit noktası, düğüm burada gibi konuştuğu için böyle bir acaba akrabalık kurulabilir mi diye de düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi aslında bu resimler bir yandan da natürmort olarak düşündüğümüz bir türün, çok geleneksel bir takım sanat tarihsel türlerin yeniden üretimi, yeni yöntemlerle kendi zamanına uyarlanmış bir biçimde. Gürman'ın bu ilk değişim resimleri biyopolitik olgulara ve savaş sonrası dönemde uygulanan gelişim modellerine yönelik merakını da ortaya koyuyor. 1940'lardan 60'lara uzanan dönemde Fransa'nın patates üretimine ilişkin istatistiklerini belgeliyor. Sonuçta bu istatistik 1 ve 2. Ve 2. Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında temel bir gıda olarak patates üretiminin nasıl azalıp arttığını gözler önüne seriyor. Diğer bir serinin diğer bir resmi olan Şarbon
İkinci Dünya Savaşı sırasında evet, burada belki ben hata da yapmış olabilirim. Çünkü şarbon aynı zamanda o zaman evet belki de, ama şöyle savaş döneminde kullanılan, İkinci Dünya Savaşı'nda da kullanılan antraks olarak bilinen, bu öyle değil. Burada mesela işte bazen de bu tür yorumlar yaparken tabii aşırı yoruma kaçma tehlikesine de düşebiliyor doğrusu yorumlayan, ama ben doğrusu bunu hani bu tür işte İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Avrupa'da ekonomik toparlanma, işte savaşa yönelik bir ilgisi var Altan Gürman'ın. Acaba bütün bunlarla bağlantılı olarak bu şarbon da hani bir tür biyolojik savaş olgusuna göndermede bulunuyor olabilir mi diye düşünmüştüm, ama demek ki yanılmışım. Şimdi kırsal kültürün tabii daha belki Paris'te yaptığı resimlerde, istatistik serisinde daha o dönemin sanatsal dili içinde sanki o dönemin sanatsal verilerini, işte pop sanatın verileriyle konuşuyor gibi gelebilir bize. Ama benim mesela çok ilgimi çeken bir şey Altan Gürman'la ilgili olarak, bir yandan da kendi kırsal kültürü, yani Türkiye'nin daha doğrusu kırsal kültürüyle ilgili nasıl bir ilişki içinde, yine çok mu ilerledim? Nasıl bir ilişki içinde olduğu. Çünkü bu patates, işte musluk, mısır, şeker pancarı gibi yapıtlarda bir yandan da esas olarak toprak, su ve ürün dediğimiz olguların bir şekilde betimlendiğini de düşünebiliriz ve bir karşılaştırmayla baktığımız zaman da tabii bu dönemde Türkiye sanat ortamının böyle Özer Kabaş'ın deyimiyle yoğun bir böyle nakış, çorap, kilim ikonografisiyle örülü olduğu bir dönemde tabii Altan Gürman'ın resmi, işte şeker pancarı, patates gibi resimleri aslında sanki bunların mesela Türkiye'deki üretimine göndermede bulunmuyor. Yani acaba göndermede bulunuyor mu ama gibi bir soru etrafında da bakılabilir. İşte su mesela kuraklık bağlamında da bakılabilir. İşte mesela bir musluk simgesine. Sonra biyolojik ve psikolojik bir olgu olan kamuflaja yönelmesine yol açıyor diye düşünüyorum açıkçası. Gürman arşivinde bulunan bir haber küpürü de bu anlamda ilginç bir ipucu. Biyolojik kamuflajı taklit eden bir olgu olarak savaş sığınaklarının tarihsel açıdan unutulmaz bir örneği Führer Bünker'in görüntüsünü saklamış. Mesela bunu da acaba neden sakladı bu görüntüyü, bundan nasıl yararlandı? Hani bunları da açıkçası yine tamamen hani yorumlayarak bir şeyler söylemek mümkün, ama bu görüntü ve bunu ne zaman kesmişti? Paris'teyken mi, yoksa ne zaman tam olarak? Çünkü bu bir kesik ve hani hangi dergiden, kaç yılında olduğunu bilmiyorum, ama soyut görsellikten, evet Paris'ten soyut görsellikten nesnel gerçekliğe geçişinde kamuflaj olgusunun zihnini ne kadar meşgul ettiğini gözler önüne seriyor bu. Ve hem defterlerindeki çizimlerde mesela hem daha sonra poligon gibi tamamlanmamış bir takım yapıtlarında da bu etkileri sezebiliyoruz açıkçası. Ve bu da bana oldukça ilginç geliyor, bu
Tabii bunları yazmadan önce Bilge Gürman'la konuşabilmiş olmayı çok isterdim. Doğrusunu isterseniz. Evet. Evet. Gürman 1966'da Türkiye'ye dönüyor. 1967'de hem akademide asistanlığa başlıyor hem de ilk sergisini açıyor. Ve Canan Beykal'ın deyimiyle bu dönemde sanat ortamı ressamlık oyunundan vazgeçmiş bir ressamla karşılaşıyor Gürman'ın bu kişisel sergisinde. Bir tek küçük yazı çıkıyor bu sergiyle ilgili. Gültekin Elibal o dönemin sanat eleştirmenlerinden bir tanesi. Yani zaten çok az sayıda sanat eleştirmeni var. Cumhuriyet Gazetesi'nde Gürman'ın resimlerini op ve pop art anlatısının seçkin örnekleri olarak tanıtıyor. Ve salt bir tür biçimsel aktarımmış gibi sunduğu serginin ne anlattığını irdelemiyor. Ve Gürman'ın resimlerinin toplum için daha bir süre lüks örneği sayılabileceğini belirtiyor. Bu da bana mesela çok ilginç geldi. Çünkü mesela 1960'lı yıllarda Lucy Lippard'ın bir yazısı var sanatın demateryalizasyonu üzerine ve işte bu tür nesne odaklı nesnesinden arınmış kavramsal sanat yapıtlarının ne kadar uyumsuz ve hani bir şekilde piyasalaşmaya karşı durduğunu anlatırken sadece birkaç yıl sonra bunların işte bir takım fotokopilerin, bir takım fotoğrafların, işte bir takım nesnelerin alınıp satılır bir meta haline gelişi çok şaşırtıyor onu ve diyor ki bu da gösteriyor ki işte kapitalist toplumda sanat ve sanatçı hala işte bir lüks nesnesi ve sanatçı da lüks üreten bir şey, bir kimliktedir diyor. Yani bu da dolayısıyla bu böyle bir ilginç gelmişti bana böyle bir bağlantı. Yani böyle baktığımız zaman hani Gültekin Elibal'ın yazısına da zaten küçücük bir yazı çıkmış ve işte op ve pop art anlatısının seçkin örnekleri diye bakılıyor. Yani şu ya da bu dış akımın bir türevi olarak değerlendirilmesi söz konusu. Çünkü tabii çok farklı bir görüntüye sahip bu dönemde Türkiye'de veya Türkiye dışında Türkiye'li sanatçıların ürettiği işler baktığımız zaman. Yani tabii şöyle bir karşıtlık kurmak istemiyorum. İşte bunlar resim, pentür, dolayısıyla bunlar kötü. İşte Altan Gürman'ın yaptığı iyiyiz. Lütfen sakın böyle anlaşılmasın. Çünkü burada benim çok sevdiğim sanatçılar da var. Başta Yüksel Arslan olmak üzere, Cihat Burak olmak üzere burada gösterdiğim sanatçılar arasında. Ama şu var. Tabii mesela Mehmet Güler Yüz'ün 1960'ların ikinci yarısında yaptığı cinsellik vurgulu akademinin figür öğretisinin tamamen dışında ve cesur gerçekten resimleri, başka bu dizide yaptığı başka bir takım çok cesur resimler de var. Erol Akyavaş'ın bu dönem resimleri, Yüksel Arslan'ın pentür geleneğine karşı zaten artür diye bir kavramla yeni sanat yapma çabası, tamamen kendine has yöntemlerle kendi has yöntemlerle bir takım malzemeleri kararak kendi malzemesini üretmesi ve aslına bakarsanız hep illüstrasyon olarak görülmüş Yüksel Arslan 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllara gelene kadar belki illüstrasyon yapıyor gibi. Ama şu yönüyle mesela hiç düşünülmemiş. Okuma ediminin kendisini illüstrasyon yoluyla performatif bir süreçte bir sanat yapma şekline dönüştürüyor. Aslında bir şekilde bütün bir hayatını işte bir okuma odasında okumaya adaması ve bütün okuduklarını özümleyerek yansıtma çabası ve bunları tamamen sıra dışı malzemelerle böyle baktıkça baktığımız ve algılamak için güçlük çektiğimiz bir takım
bir yeni dünya kurgulaması. Mesela bunlar çok çok ilginç şeyler. Cihat Burak'ın mesela kiç olgusuna bakıyor olması. Çok erken bir dönemde farklı bir toplumsal eleştirel tavır içinde olması. Bunlar çok ilginç, 60'lı yılların ilginç yeni arayışları olarak düşünebileceğimiz. Burhan Doğançay, bir afişizm görüyoruz onda da. O da o dönemin işte biraz önce gördüğümüz mesela Vilegle'nin resimleriyle örtüşen, hatta böyle bir sergi de yapıldı Pera Müzesi'nde, ilginç bir sergiydi. Yani bütün bunlarda ya da işte biraz önce dediğim gibi Nuriyem belki bize bugünün penceresinde muhafazakar görünüyor ama kendi olmayı, kendince kendi olmayı seçmesi aslında bakarsanız çağdaş bir yaklaşım olarak da tartışılabilir diye düşünüyorum. Yani bütün bunlar yeni arayışları temsil ediyor ama bütün bunlar da tabii pentür geleneğiyle kopmayan bir şekilde, pentür geleneğiyle kopmayan bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla Altan Gürman bize bugün hala çağdaşımız olarak görünüyor diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Gürman, yani mesela bu resme hep bakıyorum, böyle gözümü alamıyorum bundan. Aslında baktığımız zaman böyle belki de çok çok bakacak bir şey yok diye de düşünülebilir, değil mi? Bu resimde. Ama bakacak ne kadar çok şey var bir yandan da. Önce mesela 1967'deki o sergide ne çarpmış olabilir diye sorguladığımız zaman izleyiciyi, herhalde yalınlığı çarpmış olmalı diye düşünüyorum. Yalınlığıyla bir kere çarpmış olmalı. Yani böyle bir yalınlık söz konusu değil. Böyle bir kavramsal yaklaşım, bu şekilde bir kavramsal yaklaşım söz konusu değil. Bu kadar sanatın gizemini çözücü bir yaklaşım söz konusu değil. Bu kadar aslında biçime yine odaklı Altan Gürman'da. Çok dikkatli, çok titiz. Onu da görüyoruz. Ama bu kadar anti biçimci bir biçim anlayış ortaya koyma çabası. Bir yandan da bir şey anlatmıyor gibi görünüyor. Ama çok şey anlatıyor. Dolayısıyla böyle anti anlatımcı bir anlatımcılık. Yani çok ilginç ve bunu inanılmaz bir yalınlıkla yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi o kadar yalın ki sanatın gizemi çözülüyor sanki. Böyle iki küçük dekupe bulut, bir ağaç, bir tepe. Tabii yeni yöntemler, dekupaj gibi, yapıştırma gibi, değil mi? Kesme, biçme, yapıştırma gibi. Ve böylece yüce sanat kavramını Türkiye'de özellikle işte sanatçı bireyin üslup ideolojisinin, imza üslubunun kutsallaştırılmasına dönük bir sanat kavramını yerle bir etmiş oluyor. Sanat olgusunun kendisini sorunsallaştırmaya başlıyor diyebiliriz. Bağırış çağırış bir radikalizm değil, alçak gönüllü bir başkaldırı. O da çok dikkatimi çekiyor. Çok alçak gönüllü bir başkaldırı şekli var Gürman'ın açıkçası. İşte o dönemde acaba ne kadar algılanıyor böyle bir alçak gönüllü bir başkaldırı içinde olduğu bilemiyorum. Bu resimlerin şekillenmesinde sevdiği bir takım, birazdan bitireceğim, çabuk olmaya çalışıyorum, sevdiği bir takım ressamların etkisini görebiliriz diye düşünüyorum. Bir kere başka sanatçılara çokça bakan bir sanatçı, hayranlık duyan başka sanatçılara bir sanatçı. Kendi mektubunda da söylediği gibi eski yeni bağlandığı bir sürü ustaları var. Mesela Picasso'yu da çok seviyor. Ama Mantega'yı da çok seviyor. Yani böyle dönemler arasında bir geçişlik var ve bunda da mesela temel sanat eğitimi temelinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu temel sanat eğitimi derslerinde işte nokta, çizgi, kompozisyon vesaire bu tür olgular, hani resmin temel ilkeleri anlatılırken bir sürü örnekler gösteriliyor ve bu örnekler çok farklı dönemlerden örnekler. Görsellik nasıl oluşuyor? Bu önemli.
izinde çok güzel bir yazısı var katalogda. Bunları derinlemesine irdeleyen. Yani ustalarım dediği sanatçılar var. Bence bu da çok önemli bir tavır. Çok alçak gönüllü bir tavır ve çok önemli bir tavır. Türkiye sanatında çok da alışık olmadığımız bir tavır. Hani burada şu sanatçıdan etkilendiniz mi? Aman Allah, yok oradan hiç geçmedim, o sergide görmedim, ne alakası var gibi bir tavır ne yazık ki olduğu için böyle bir şey Altan Gürman'da söz konusu değil. Ama zaten sanatın gizeminin çözülüşüyle ilgili bir sanatçı olduğu için böyle bir şey de söz konusu olamazdı da diye düşünüyorum. Burada da onun samimiyetini, yaptığı sanata ilişkin samimiyetini bir şekilde hissedebiliyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda mesela bu iki örnek bana, yani bilemiyorum, Altan Gürman bunlara baktı mı? Bu resimleri biliyor muydu? Gördü mü? İnanın bilmiyorum. Şimdi yine böyle zaten Bilge Gürman burada olduğu için o kadar heyecanlıyım ve o kadar zor konuşuyorum ki arkadaşlar. Gerçekten burada bu benim yani gerçekten hiç unutamayacağım bir gün oldu. Şimdi dediğim gibi bunlara baktı mı, bunlardan etkilendi mi bilmiyorum. Yani ama özgeçmişinde Hans Arp'ı sevdiği, René Magritte'i sevdiği söyleniyor. Ve bunu ben yazımda da belirttim. Hani çok güzel değil mi bir şey için? Bir harika bir özgeçmiş yazılmış. Kimleri sevdiği söyleniyor. Hemen de böyle işte Arp'ı seviyormuş. Hemen Arp'ın benzeyen bir şeylerini bulalım. Hemen Magritte'in benzeyen bir şeylerini bulalım. Onları yan yana getirelim. Evet, yani burada bunu yaptım açıkçası. Ama buradan etkilenmiş, bakın böyle yapmış anlamında lütfen algılanmasın. Sanatçılar sanatçılara bakar. Yani sanatçılara bakmadan sanat olmaz zaten. Bakarlar, konuşurlar. Yani Picasso kübizmi bırak ve Picasso kübizmi nasıl formüle ediyorlar? Cézanne en büyük ustam diyor Picasso. Yani Cézanne olmasa Picasso ve bırak ve kübizm söz konusu değil. Böyle bir şey söz konusu değil. O süreç söz konusu değil. Belki sentetik kübizm olmasa Marcel Duchamp söz konusu değil. Değil mi? Hazır nesne. Yani dolayısıyla böyle bir silsile halinde, konuşmalar halinde bakabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla Altan Gürman bence Arp'a, bu resme baktığımı bilmiyorum ama kesinlikle etkilendiğini düşünebiliriz. Şu şekilde etkilendiğini düşünebiliriz. Altan Gürman'ın resmi hem bir takım motifler gösteriyor bize ama hem de aslında resmin biçimsel kurgusu da çok önemli Gürman için her zaman. Bence Arp'ta o görünenin ardındaki kompozisyon arayışı, işte renk, biçim, hani o yine de vazgeçemediği bir takım şeyler. Ayrıca Arp Dada döneminde rastlantısallığı kullanarak böyle bir takım konfigürasyonlar oluşturuyor. Yani böyle şeyler kesiyor, fırlatıyor. Ondan sonra nasıl yere düşüyorsa onu tuvale aktarıyor yağlı boya olarak. Tamamen rastlantısal. Belki oradaki o özgürlük hissi onun ilgisini çekiyor, bilmiyorum. Ya da Magritte'in alan, territory aslında bu resminde başlığı, bilmiyorum. Hani bu resmi gördü mü, sevdi mi bilemiyorum ama bir şekilde bence Altan Gürman'la şöyle bir bağ kurulabilir bu resim ve Gürman arasında. Kime ait bu toprak parçası? Yani bu resim alan, toprak parçası diyor Magritte. Territory kime ait? Yalnızca o ağaca ait. Yalnızca o ağaca ve burada da doğaya inanılmaz bir sevgi duyan, öyle anlıyorum okuduklarımdan, anlatılanlardan. Bitkileri, kaktüsleriyle aslında değil mi Bozcaada'da yaşamaktan son derece memnun. Öyle bir hayatı var. Yani bir yanıyla da hani doğayla kurduğu ilişkide yaşayan bir sanatçı. Belki sanatla eş düzeyde, bilemiyorum ama öyleymiş gibi bir izlenime kapılıyorum. Dolayısıyla hani bu resimdeki o kime ait? Yalnızca o ağaca ait
fikri belki de etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Ve bence Altan Gürman'ın kamuflaj desenine başvurması, kamuflajı kullanması da bunu ters yüz ederek bize gösteriyor. Kime ait? Kime ait? Yani tüm sınırlarına, bariyerlerine, dikenli tellerine, savunma stratejilerine rağmen, insana ve kültüre rağmen bir şekilde doğanın baskınlığı açıkçası diye düşünüyorum. Ben tabii ancak yapıtlarından yorumlayabiliyorum ve böyle ipuçlarından, ama Gürman'ın askerlik döneminde tanıştığı yakın dostu, iktisat profesörü Bilsay Kuruç'un da Gürman'la ilgili gözlemleri bu yönde. Gürman'ı insanın ve doğanın mutlak ve saygıdeğer ve üstün sayılması gereken özgün bir dokunulmazlığa sahip olduğunu içselleştirmiş bir kişi olarak anlatıyor. Yani dolayısıyla bu doğa fikri hep bir şekilde canlı, sadece askeri simgelere bakmıyoruz. Onun arkasındaki başka anlamlara bakıyoruz gibi geliyor bana. Bilsay Hoca'ya göre askerlik dünyası işte tam da böyle bir doğa fikrine dokunuyor. Bunu hapsediyor. Dikenli tellerle çeviriyor. Gerektiğinde yok ediyor ve bir tür şiddeti meşrulaştırarak ve buna itaatı esas kılarak büyük bir kontrast yaratıyor. Bilsay Hoca'ya göre Gürman'ın resimlerinin konusu bu kontrast. Ve Gürman'ın resimlerinde çerçeve içine alınmış doğa bu kontrastın aslında birebir ifadesi olarak okunabilir. Çünkü Gürman'da çerçeveler aslında yapıtın bir parçası. Özellikle sol taraftaki de görüyoruz bunu. Yani sadece bir çerçeve değil, yapıtın bir parçası. Ve bu yapıtlar aslında daha evrensel düzeyde evet savaş, askerlik, savunma stratejileri, doğa gibi olgulara dokunurken ama bir yandan da yine Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bir Türkiye manzarası olarak da belki okunabilir. Bilsay Hoca'ya göre Gürman, ki işte askerlik döneminde tanışmışlar. Gürman Türkiye ile askerliği sırasında tanışıyor. Ve bu Türkiye kırsal bir yer. Gürman'ın kendi değerleriyle, yani kendi kişisel değerleriyle örülü dünyasından çıkıp bambaşka bir dünyaya girdiğini, orada karşılaştığı, orada başat olan el değmemiş kırsallığın onu derinden sarstığını belirtiyor. Bu açıdan baktığımızda Gürman'ın resimleri Türkiye'de 1960'lı yıllardaki ekonomik politik tartışmaların içinde ne anlama geliyor? Bence bunu da düşünebiliriz. Çünkü 1960'lı yıllarda Türkiye'de sosyalist düşünce bağlamında toprak mülkiyeti, işte güncel ekonomi politiğin Osmanlı geçmişiyle ilişkisi gibi olgular tartışılıyor ve Gürman'ın toprak ve asker simgeleri de aslında bunları yankılıyor diyebiliriz. Magritte'in aslında kendi zihinsel manzaralarıyla, kendi resimlerindeki zihinsel manzaralarıyla ilgili söylediği bir şey var. Biz dünyayı kendi dışımızdaymış gibi seyrederiz diyor. Oysa o bizim içimizde yaşadığımızın yalnızca zihinsel bir temsilidir. Gürman da böylece bir şekilde hani Türkiye'de hem dışarıdan görünen ama hem de içsel manzaranın, yani böyle bir hani militarist modernleşme sürecinin, ta Osmanlı'dan günümüze uzanan modernleşme sürecinin kültürel politik dinamiklerini de bir şekilde dolayısıyla zihinsel bir manzara şeklinde ortaya koyuyor diye düşünüyorum bu resimlerle. Ve fakat dediğim gibi kendi dönemi içinde o pop sanatının bir dengelenmesi olarak yorumlanıyor. 1970'li yıllarda belki biraz daha okunaklı hale geliyor Türkiye'de sanat açısından Altan Gürman'ın yapıtları. Mesela ve ölümü sonrasında mesela şunu bilmek çok isterdim. Mesela Altan Gürman yapıtlarının nasıl tartışılmasını isterdi Türkiye'de. İşte
Nasıl, hani kimin onu anladığını düşünüyordu, kimin anlamadığını düşünüyordu. Mesela işte Bilsay Hoca'nın onu gerçek anlamda anladığını düşünüyorum. Çünkü çok yakın arkadaşlar, ama mesela sanat ortamında hiç anlaşılmadığını hep düşünerek yaşamış. Zaten tırnak içinde ressam olmadığı gerekçesiyle mesela 1970'li yıllarda yapılan bir takım sergilere yurt dışında davet edilmemiş ve buna çok kızdığını da biliyoruz. Mesela Canan Beykal kendi tanıklığı üzerinden bana anlatmıştı bunu. Hani bir resim sergisi yapılıyor ama sen ressam değilsin, dolayısıyla seni götüremeyeceğiz gibi bir yaklaşım. Yani çok çok fena bir şey yani. Ve işte Adnan Çoker'le böyle bir çatışma yaşamışlar açıkçası. Hani siz beni, ve koridorda Canan Beykal hatırlıyor, siz beni hiç anlamadınız. Hiç anlamadınız ne yaptığımı, resmimi de anlamadınız. Zaten yeni sanatın ne olduğunu da zaten anlamadınız gibi bir tavır içerisinde açıkçası bir boğuşmuş yani bulunduğu ortamla. Ve ancak ölümünden sonra mesela Özer Kabaş'ın yazdığı bir yazı var. Diyor ki faşizmin, baskının, yasakların yarattığı mekansal kuraklık. Bu metafor üzerinden okuyor ve belki de 1970'li yılların ortamında daha Gürman'ın şifresini çözücü bir alan açmış oluyor, bir pencere açmış oluyor diye düşünüyorum böylece açıkçası. Bir de bu dönemde mesela Sabahattin Tuncer bir ressam, onun yazdığı bir yazı var. Orada da Gürman'ın öğrencisi, o zaman işte onu daha içeriden anlamış bir kişi olarak toplumsal eleştirelliğin bir gereği olarak sanatın yalnızca konularının değil, kendisinin de değişmesi, yani eski araçlarla yeni şey söylenemeyeceği düşüncesiyle belki yeni kuşak, işte öğrencisi ve yeni kuşaklar Gürman'a bakmaya başlıyorlar diye düşünüyorum. Tabii 1990'lı yıllarda Canan Beykal'ın kitabı da çok şifre çözücü bir etkiye sahip ve 90'lı yıllardaki kuşakla bir köprü kurmamıza yardımcı olan bir metin. Çok değerli bir metin açıkçası. Bunlar günümüze geldikçe ama Gürman'ın, yani kendi ölümünden sonra daha çok belki de anlatmak istediği gibi anlaşılmasını sağlayan şeyler. Çünkü baktığımız zaman 1970'li yıllarda ne olup bittiğine baktığımız zaman sanatsal açıdan çok, hani o politik söylemler hep daha böyle propagandist bir tavırla gördüğünüz gibi karşımıza geliyor. Gürman'ın resim olmayan resimleri yeni bir tanım gerektiren işte asemblaj diyebileceğimiz, hani Türkiye sanat ortamında o dönemde, ama hani asemblaj terimi de öyle kullanılmıyor. Enstelasyon zaten hani kullanılmıyor. Dolayısıyla yeni bir tanım gerektiren bu tür deneysel, hem bir şekilde sanatın neliğini sorgulayan, yani sanat nedir? Ne tür malzemelerle yapılır? İşte dikenli tel gibi malzemelerle, işte marangozvari yöntemlerle sanat yaptığınızda acaba o sanat olur mu hala? Ama aynı zamanda da kullandığı simgelerle tamamen o militarist modernleşme sürecini, Türkiye'nin ruhuna sinmiş eril, otoriter, belki o hani işte askerlikle ilişkilendirebileceğimiz, bilmiyorum, o yapıyı bir şekilde çağrıştıran konularıyla tabii ki çok yeni açıkçası, çok yeni ve çok az, tabii hayatına sığdırabildiği çok az şeyle ne kadar çok şey söylemiş bir sanatçı olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşte yani hani Türkiye'nin tarihine bir şekilde geçmişiyle ve bugünüyle, devlet ve asker kimliklerinin dönüşme biçimleriyle baktığımız zaman hani Türkiye'nin ruhuna sinmiş bir kimliği Kapitone'den daha iyi anlatabilen, değil mi? Ve çok kestirme bir şekilde ve çok esprili bir şekilde de bir yandan hani var ama yok. İşte bütün resimler
resimlerinde de hani kamuflaja içkin, orada olan var ama yok. Var ama yok. Bir bireyselleşme macerası. Hep toplumsalın bir parçası olarak birey. Bir türlü kendi olamayan, hep bu kendi olma mücadelesini vermek durumunda kalan birey. Bunların bizim tarihsel, kültürel mekanizmalarımızla ilişkisi bir şekilde Gürman'ın değindiği konular ve Gürman bunları hiçbir açıklamaya yanına bu resim bunu anlatmaktadır, değil mi? Demeden, değil mi? İzleyiciyle kaldığı noktada aslında birazcık düşünceye açık, düşünmeye açık bir izleyiciye, değil mi? Çok söz söyleyebilecek olan ve sadece görsellik üzerinden söz söyleyebilecek olan, mesela o yönü benim çok ilgimi çekiyor. Görsellikle konuşuyor Gürman. O açıdan da tabii daha da başka açıklamalara gerek duymadığını düşünüyorum. Çok kısa bir hayat, yani geleceği bir takım çizimlerinde görebiliyoruz. Tasarıları var. Yukarıdaki sergide görüyorsunuz işte bir takım tasarılarda neler yapmayı isteyebileceğini görüyoruz. Bunlar belki yine bu heykel olmayan heykel mantığıyla böyle fabrikaları, bir takım askeri aygıtları, yani bunlar çok aslında bir yanıyla da çok böyle fütürist bir yaklaşımı hissettiren, yani ama bunu sorgulayarak hissettiren, yani geleceğe dönük işte bir öngörüyle böyle ilginç aygıtlar tasarlamış. Bunlar defterlerinde de görüyoruz. Ya da bu iki boyutlu yüzeyde yaptığını belki biraz daha mekana açma şeklinde bir açılım gösterecekti yaşasaydı, bilmiyorum. Belki Bilge Gürman'la paylaşmıştır. Yani belki enstalasyonlar yapacaktı, daha mekansal işler yapacaktı. Bilemiyorum. Ama bu çizimler var elimizde. Kişisel fikrim zaten yaptığı o kadar ilginç ki bunları yani mekana taşımak, bu motifleri aslında çok da ilginç olmayabilirdi diye düşünüyorum, kişisel fikrim. Hani çünkü zaten yeterince sözünü dediğim gibi hem Türkiye'ye dönük sözünü, hem bir sanatçı olarak sanatın sorgulanması gerektiğine dönük hep o deneysel tavrını zaten birleştiren işler yapmış. Dolayısıyla ama tabii bu da tartışmaya açık bir konu. Yani çok mu istiyordu mesela mekansal işler yapmak, enstalasyonlar yapmak, açıkçası bilmiyorum. Bitirirken de şöyle bir toplam içinde bunu koymak istedim. İşte burada bu müzenin koleksiyonunda bir kısmı mesela Ayşe Erkmen'in bu taşlarını yukarıda gördüğüm zaman o kadar sevindim ki size anlatamam ve böyle sadece işte kötü bir yeni eğilimler kataloğunda kötü bir siyah beyaz fotoğraf olarak gördüğüm ve işte öğrencilerimize o şekilde göstermek durumunda kaldığımız bir enstalasyonun yeniden üretimi, yeniden düşünülmesi ve 1970'li yıllarda bu genç sanatçıların gerçekten çok çağdaş işlere soyunduklarını Türkiye sanat ortamında, çünkü bir yandan da başka telden çalan çok yoğun, çok eril, çok ticari bir sanat dünyası da oluşuyor 1970'lerin ortasından itibaren bu işler yapılırken. Galeriler açılıyor, değil mi? Yeni galerileşme süreci falan. Dolayısıyla yeni
Ve bugün çok tanıdık tabii ki Cengiz Çekil, işte Nur Koçak mesela şimdi bir retrospektif sergisi 70'li yaşlarında. Yani bu tür işler içinde şimdi hepsini teker teker üzerinde durmayacağım, zaten çok uzattım, özür diliyorum, ama bu tür işler içerisinde Gürman'ın işi çağdaş mı değil mi diye sorayım size. Yani kesinlikle oraya koyabilirsiniz. Bunların bir kısmı öğrencileri sayılabilir. Ne bileyim, bir kısmı da ondan belki öğrencisi olmasa da feyz almış sanatçılar. Yani mesela Ayşe Erkmen'i dinlediğimizde, Canan Beykal'ı dinlediğimizde, Gülsün Kara Mustafa'yı dinlediğimizde, yani Türkiye'de sanatın dönüşmesi sürecinde rol oynamış sanatçıları dinlediğimizde hep Altan Gürman'dan bahsediyorlar. Hatta bir sanat tarihçi arkadaşımız bana çok kızmıştı. Ben bu örnek Altan Gürman'dan bahsederken hep bunlardan alıntı yaptığım için, işte Ayşe Erkmen de etkilenmiş, Canan Beykal de etkilenmiş, Gülsün Kara Mustafa etkilenmiş dediğim zaman kadın sanatçılara böyle bir baba figür buluyormuşum diye çok fena eleştirildim de doğrusu. Ama ne yapayım yani? Yani Altan Gürman gerçekten bir kırılma noktası ve sadece varlığı bile akademideki sanat ortamı içerisinde o kadar büyük bir etki yaratmış ki, dolayısıyla bunu da söylemek durumundayım. Böyle baktığımızda acaba eskimiş, geçmişe ait duruyor mu? Burada Hale Tenger'i görüyoruz. 1960 doğumlu bir sanatçı. Gülsün Kara Mustafa'yı görüyoruz. 1946 doğumlu bir sanatçı. Ama işler ne zamandan? 1990'lı yıllardan. Biri 1995, biri 1997. İşlere baktığımızda meseleler ne diye baktığımızda, değil mi? Yine o bütün Gürman'ın 1960'lı yıllarda söz ettiği meselelere değinen işler. 1990'lı yıllarda bu işlerin bir patlaması yaşanıyor zaten. Çünkü böyle bir sorgulama sürecine giriyoruz ve artık bu işler meşrulaşıyor. Yavaş yavaş kurumsallaşıyor. Ve bu işlerle birlikte baktığımız zaman ki çok güzel, hem katalogda da inanılmaz güzel bir fotoğraf var ve zaten sergileme biçimi de öyle olmuş. Yani Gürman'dan çıkıp Tenger'e gidebiliriz ve bu ilişkileri bir şekilde kurabiliriz, değil mi? Sergileme şekli olarak. Ve kim çağdaş burada diye soracak olursak, acaba yine herhalde hani bir şekilde umarım neden çağdaşımız Gürman dediğimin bir yanıtını verebilmişimdir. Son olarak da bununla bitirmek istiyorum. Çünkü Gürman için çerçeve çok önemli. Dediğim gibi çerçeve işin bir parçası ve çerçeveyle böyle oynuyor. Niye oynuyor? Niye oynuyor acaba? Herhalde hep çerçevelerimizi değiştirmemiz gerektiğini, değil mi? Görme biçimlerimizle ilgili bir sorgulama içinde hep olmamız gerektiğini söylemek istediği için bu çerçeveleri kullandığını düşünüyorum. Bu işte özellikle o çerçevelere dikkat çekmek istediğini düşünüyorum. Bu deneysellik, sorgulayıcı tavır Gürman'ın başlıca özelliği. Daha uzun yaşasaydı bence belki bir dönem evet, işte daha önce yaptıklarının enstalasyonlarını yapabilirdi. Ama sonra yine daha deneysel, daha sorgulayıcı bir çabayla yeni bir şey söylemenin çabası, yeni bir şeyi ama yeni bir yöntemle, yeni bir malzemeyle, tamamen işte atölye pratiğini, o Özer Kabaş da bunu vurguluyor bir yazısında ölümünden sonra. İşte Altan bizi terk ettiği zaman diyor,
Şimdi onu bulamayacağım ama yani ortada bir sürü işte malzemeler, çiviler, şeyler, öyle hani böyle bir her anlamda yeni yöntemlere, malzemelere meraklı bir insanın, belki bir marangoz atölyesinin, bilmiyorum, dağınıklığıyla bizi bıraktı, gitti diyor. Böylesi bir kurumsal yapı içinde şimdi bugün Altan Gürman'ı görmek çok yani çok duygulandırıcı doğrusu, bir öncü figür olarak. Ve dediğim gibi onun o farklı görme biçimiyle, kendi döneminde farklı görme biçimiyle, farklı görme biçimini ortaya koyma cesaretiyle, son derece Türkiye sanat ortamı gibi zor, yargılayıcı, görmezden gelici ortam içerisinde. Dolayısıyla iyi ki yaşamış böyle bir sanatçı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sıktıysam özür dilerim. Böyle biraz okudum, biraz şey yaptım zamanımı ayarlayabilmek için ama yine zamanımı ayarlayamadım. Kusura bakmayın. Tabii biraz da heyecanlı olduğum için heyecanımdan kaynaklandı bu. Affedersiniz sıktıysam. Sorusu olan varsa tabii cevaplar bende değil. Cevaplar. Bilge Hanım, Evet. siz bir şey söylemek ister misiniz? Tamam. Evet. Peki. Ben Selma Aygün, öğrencisiydim. Evet, hatta kaybetmeden çok kısa süre önce çekilmiş bir fotoğrafımız da var. Gelmiyor mu ses? Evet. Şöyle tutarsanız şu an çok iyi. Tamam. Gerçekten benim için büyük bir şanstı böyle bir kişiliği tanımam. Bizim temel tasarım dersine gelirdi. Mimarlık bölümünde. Sizin anlattığınız şeyleri gerçekten ben birebir yaşadım. Yani eğitim sırasında. En çok bizi özgür bırakırdı. Yani o tavrı ve duruşu diğer hocalara göre çok farklıydı. Çok farklı malzemeler denetirdi. Yani ne bileyim, hatırlıyorum şimdi ben böyle işte kum, çivi, çeşitli yani çok sıradan malzemelerle bir doku çalışması yapmıştım. İyi de bir not almıştım, onu hatırlıyorum. Gerçekten çok çok farklıydı. Hatta ilk şeylerde yani saatlerde anlamakta bile zorluk çekiyorduk. Yani ne anlatıyor, ne demek istiyor şeklinde. Sonra karşılıklı birbirimize alıştık yani hem öğrenciler hem kendisi olarak. Çok erken kaybettik gerçekten. Keşke daha uzun yaşasaydı ve bugünleri görebilseydi Evet. Gerçekten. Evet. Yani aslında bu temel sanat eğitiminin temel sanat eğitimi disiplininin doğasında var aslında bu deneysel tavır. Ama tabii bugün de mesela uygulanıyor çeşitli okullarda. Bazen bölüm olarak var. Mesela benim çalıştığım fakültede temel sanat eğitim bölümü var. Bazı fakültelerde sadece ders olarak güzel sanatların içinde okutuluyor 1. sınıfta. Ve çok tabii farklı uygulama şekilleri var ama herhalde işte özellikle Altan Gürman, işte Özer Kabaş, işte Ercüment Kalmık da zaten bulunuyor. Çok önemli hakikaten, çünkü çok incelemiş, araştırmış, çalışmış, yurt dışında bir sürü gözlemlerde bulunmuş. Onların uyguladığı, Aloş Hoca mesela, onların uyguladığı şekliyle temel sanat eğitimi
sahnenin aslında ne kadar sanatçıyı zenginleştirici bir boyutu olduğunu, değil mi? O dönemin sanatçısının gerçekten hissedebiliyoruz. Yukarıdaki sergide de bir takım işte malzemeler var buna dönük. Acaba yani bu açık bir soru. Acaba o kürsü yok olduktan sonra şimdi temel sanat eğitimi veriliyor ama işte o nitelikte mi veriliyor? O çaba, hani o deneysellik, o malzeme araştırması ne ölçüde karşımıza çıkıyor? Yani klişe gerçekten bu yani hocayı tanıdıktan sonra daha önceki zaten 1. sınıfta geliyordu. Daha önce öğrendiğimiz şeyler daha klişe gelmeye başlamıştı. Çok farklı bir dili vardı. Yani o fark ediliyordu. Sanıyorum zaten akademiyle de bir şey oldu. Yani o daha ileriye bakan bir duruş olduğu için bazı anlaşmazlıklar da oldu zannediyorum dersler konusunda, çünkü o fark ediliyordu. Evet. Evet. Mikrofonu alayım. Başka soru şurada var mı? Aslında soru değil de belki ben de kendi serüvenimden, çünkü ben hala eski akademi denilen okulda hocayım. Ne yazık ki Altan Gürman'la hiç karşılaşma imkanı bulamadım. Ama benim karşılaşmam da bayağı enteresan. Bizim öğrencilik zamanımızda, ne yalan söyleyeyim, yani hocaların pek de zikrettiği bir isim değildi Altan Gürman. 1-2 kez sadece Özer Kabaş'tan duymuştuk. Yıllar sonra ben bir kapitane işi yaptım gerçekten. Evet. Ve asıl karşılaşmam o zamandı Altan Gürman'la ve keşke hocam olsaymış dediğim bir insandı. O yüzden de bugün aslında buradayım. Yani bir şekilde hani onun kapitanesi background'unda bir simgeydi ama asıl o kapitane ile birlikte onunla tanıştım diyeyim. Bu da bir eksiklik tabii. Hiçbir zaman gerçekten bizim hocalarımız Altan Gürman'dan çok da söz etmediler. Yani bir dönem temel sanat işte bazı şeylerden kaldırıldı. Şimdi yeniden bölümü kuruldu. Elbette tamamen yok sayılmıştı mesela. Yani biz bir şekilde kendi kendimize ya da ben kendi kendime keşfettiğim bir kimlikti diyeyim. Sonrasında mesela temel sanat, şimdi Altan Gürman'ın ortaya koyduğu bakış açısıyla bir temel sanat yaklaşımı çok başka. Bugün bir temel sanat fenomeni yaşamaktayız. Biz doktora ve sanatsal yeterlilik programı var. Hala benim kafamda yerine yerleştiremediğim bir şeydir bu. Ne anlama gelir, nereye gider benim için soru işaretidir. Neyse, hani temel sanat meselesi ayrı bir konu. Tekrar Altan Gürman'a bağlanırsam, kendimde şöyle bir şey de hissediyorum. Yani o kurumun içinde olmak ve o kurumun içerisinde her zaman eşikte duran bir kişi olarak da bir benzerlik hissediyorum mesela Altan Gürman'la. Ve o bürokrasi meselesine yaklaşma şeklinde insan gerçekten hani onunla o kadar çok yüzleşince, bu işte hocalık ya da memuriyet hayatında diyelim, bir şekilde bürokrasiye tosluyorsunuz ve bir şekilde karşınıza çıkıyor her bir şekilde. Benim kapitaneyle bağlantım da gerçekten tas tamam o okulun içerisinde olmuştu. Yani böyle bir duygudaşlığım var diyeyim Altan Gürman'la. O yüzden de bana bayağı dokunuyor. Yani bence varlığının böyle bir duygudaşlık uyandırması çeşitli kuşak sanatçılarda çok çok önemli açıkçası. Ve işte bu sergilerle sağlanmış. Yani unutturmayarak bu olmuş diye düşünüyorum. Çünkü bir ortam içerisinde hiç böyle bir aykırı ses olmadığı zaman genç bir sanatçı hani nasıl cesaret bulabilir? Yani sadece yurt dışında yapılan bir takım şeylere bakmak ve bundan cesaret bulmak böyle olmaz zaten. Kendi ortamı içerisinde cesaret etmiş bir figür ancak bir genç sanatçıya cesaret verebilir diye düşünüyorum. Yani o eşikte olma ve bunun da geleceğe dönük anlamı da, yani Gülçin de aykırı işler üretiyor ve hep öyle işler üretti
Ama buna cesaret edebiliyor. Yani buna cesaret edebiliyor ve çünkü bunun geleceğe dönük anlamına inancı olduğu için diye düşünüyorum. Yani orada da işte bir takım kendi ortamımız, hocamız olmayabilir. Ama böyle bir figür sonuçta, eşikteki bir figür orada duruyor. Böyle bir mücadele vermiş. Çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani o yüzden mesela buraya sanat öğrencilerinin gelip yukarıda tarihlere bakmaları. Yani Altan Gürman'ı görüp hiç tanımasalar bile ama tarihine bakıp bu o yıllardamış demesi o kadar önemli bir eğitim ki. Yani derste Altan Gürman anlatmak da farklı. Böyle bir aslında kurumsal yapı içinde böyle hakkıyla göstermek de çok ayrı bir anlamı var açıkçası. Yani çok cesaret verici bir şey bir yandan da. Evet. Teşekkür ederim. Ben tamamen bu ortamın dışından gelen bir insan olarak sadece teşekkür etmek istiyorum. Emekleriniz, özeniniz, yaklaşımınız, Türkçeniz, ifadeniz, sunumunuz benim için mükemmeldi. Bir süre önce Hürriyet'in Kitap Sanat Eki'nde Altan Gürman'la ilgili bir tanıtım yazısı yayınlanmıştı. İnanın 3 kere okudum. En sonunda öfkeyle kaldırıp bir kenara koydum. Böylesine açık, böylesine yürekli, böylesine temiz bir sunum için tekrar teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer az önce sanat eğitimi gören öğrencilerin sergiyi gezmeleri ve kurallarını tanımladınız. Ben Arter'den bu ve benzeri videoların internet ortamına konulmasını öneriyorum. Yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama bu bir zorunluluk. Günümüz içinde şart olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer konuşmacılar izin verirse çok yararlı olacaktır. Benim için değil ama bu işin içinde olan ve eğitim gören insanlar için şart yani. Burada olmadıkları için de çok talihsiz olduklarını düşünüyorum. İnanamıyorum. Çok sanıyorum. Bu kadar güzel bir teşekkürden sonra benim ekleyeceğim çok fazla bir şey olmaz ama bir iki söz ve bazı şeyleri işaret etmek istiyorum. Önce Ahu tabii ki her zaman çok sevdiğimiz, saydığımız bir şekilde bizleri Altan Gürman Hoca özelinde aydınlattığınız için size teşekkür ederim her şeyden önce. Ama unutmayın ki Arter'i kurmak da büyük bir cesaret. Altan Gürman Hoca'dan çok yüreklendirici bir esin edindiğimizi ifade etmek isterim. Burada Bilge Hanım'ın ve Rabia Hanım'ın bizi ne kadar yüreklendirdiğini, ne kadar cesaretlendirdiğini ve açılış sergilerimizde de Altan Gürman'ın etrafında çok önemli bir enerji toplanacağını ve bunun yayılacağını hissetmemizi sağladıklarını biliyorum. Onun için kendilerine huzurunuzda ayrıca teşekkür etmek isterim. Ben Altan Gürman'ı Robert Kolej'de öğrenci olduğum yıllarda, ben pek çok kimse bilmez, ben matematik okudum, mühendislik okudum, müziğin yanı sıra. Aynı zamanda hocam olan ve çok sohbetinden de pay almış olmaktan ötürü kendimi şanslı hissettiğim birkaç kişiden edindim. Neşet Günal, Nedim Günsür, çok farklı kulvarlarda olan insanlar olmasına rağmen beni birkaç defa kendisine takdim ettiler ama biraz önce Selma Aygün'ün değindiği üzere Selma Aygün benim kız kardeşimin sınıf arkadaşıdır. Bir ortak arkadaşımızdır. Kardeşim Hülya Değerbilir de Altan Gürman'dan temel sanat eğitimi
almış olmakla kendini çok şanslı adetmiştir. Bir defasında bana seni atölyeye götüreceğim, görmen lazım dedi. Gittik. Bir nalbur gibiydi atölye. Çok etkileyici. Kendisi de çok dünya tatlısı bir insandı. Çok şakacıydı, çok nüktedandı. Son derece yakışıklı bir insandı. Bilge Hanım'ın niçin aşık olduğunu çok iyi anlayabiliyorum kendisine. Bizim koleksiyonumuzda ilginç bir şekilde bir başka sanatçının işleri var. Tess Radin, belki biliyorsunuzdur. Bunu gördüğünüz zaman esasında o kutunun dışına çıkıp düşünebilmek, çerçevemizin dışına çıkabilmek konusunda Tess Hanım, ben aslında belki de farkında mı bilmiyorum ama Altan Hoca'dan çok etkilendiğini de düşünüyorum açıkçası. Umarım Altan Hoca'nın yaymaya çalıştığı bu aykırı duruş, cesur duruş arter üzerinden gençliğe de örnek olur. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.